Selamlar. Islak keçe yöntemiyle çift taraflı keçe bere yapacağım. Baş çevresini ve baş yüksekliğini belirlemem gerekiyor. Ense, kulaklar ve alın ortasından geçecek şekilde baş çevresini ölçüyorum. Alın ortasından enseye kadar baş yüksekliğini belirliyorum. Baş yüksekliğine 13 cm ekleme yapıyorum ki bere daha bombeli olsun. Şablon hazırlarken kullandığım hesaplamalar bu şekildeydi. Bu yöntemi kullanabilirsiniz ancak çekme oranına lütfen dikkat edin. Bunun sebebini birazdan anlatacağım. Tensel ve merinos yünü kullanıyorum. Birinci katta tensel, ikinci katta yün, üçüncü katta yine tensel lifleri olacak. Böylece çift taraflı bir keçe bere elde etmiş olacağım. Küçülme oranı olarak neden %30'u kullandığımı söylemek isterim. Bu berenin şablonunu hazırlamadan önce ben tensel, yün ve tensel şeklinde 3 farklı kat lif serdim. Minik bir numunede bir deneme yaptım. Ve bu deneme sonucunda enden ve boydan bu parçanın ne kadar küçüldüğünü belirledim. Enden ve boydan biraz farklı küçülme oranları çıktı. Ben de ortalamasını aldım ve %30 oranında bir küçülme yüzdesi belirledim. Yün lifleri keçeye dönüşürken biliyorsunuz çok farklı şeyler bu prosedüre etki ediyor. Sıcaklık, ovma şiddeti, yünün cinsi, kalınlığı, katmanların kalınlığı, arada başka liflerin olup olmadığı vesaire. Çok farklı etkenler var. O yüzden mutlaka şablonlu bir çalışma yaparken ben önden minik bir numune yaparım ve yünün o şartlarda ne kadar küçüleceğini hesap ederim ve şablonumu da ona göre hazırlarım. Merinos yününü balık sırtı yün döşeme tekniğine göre yerleştiriyorum. Böylece elde edeceğim keçe hem ince hem yumuşak hem de daha esnek olacak. Yün liflerinin birbirine kenetlenmesi için bir titreşim uygulamak gerekiyor. Bunun yollarından bir tanesi de zımpara makinesi. Bunu kullanmak şart değil. Ancak elle ovma işlemini
yarı yarıya azaltıyor diyebilirim. Birinci kademede kullanıyorum. Bu kadar titreşim yeterli oluyor. Aynı zamanda fazla sesten de korunmuş oluyorum. Pinch test uygulayacağım. Bir tutam yün çektim. Hala gevşek. O yüzden ovmaya devam ediyorum. Şablon kenarındaki kat izini gidermem gerekiyor. Eğer bunu ertelersem, geciktirirsem o zaman bu izler daha da belirginleşiyor, sertleşiyor ve ilerleyen aşamalarda bu izleri gidermek mümkün olmuyor. Yün lifleri birbirine çok güzel kenetlendi. Artık şablonu çıkarabilirim. Daha erken çıkarırsam şablonu berenin alt ve üst yüzeyi birbirine yapışır ve aradaki boşluk oluşmaz. O yüzden şablonu her zaman doğru zamanda çıkarmamız gerekiyor. Şimdi biraz daha yoğurarak, ovarak, atma tutma hareketleri yaparak berenin biraz daha küçülmesini ve sıkılaşmasını sağlıyorum. Berenin eni istediğimden birkaç santimetre daha uzun, biraz daha ovmam gerekiyor o yönde. Boyu ise katlama payını da göz önüne alırsak yeterli uzunlukta. Berenin enden biraz daha küçülmesi için o yönde birazcık yuvarlamam gerekiyor. Fazla küçülmesini istemem tabii ki. O yüzden ara ara durup ölçü alıp istediğim boyuta gelmiş mi diye kontrol ediyorum. Kenardaki bu kıvrımlı yapı beni rahatsız etti. Keserek düzleştireceğim. Zaten 3 santimetre katlama payı bırakmıştım. 13 santimetrede bombe için bir fazlalık vermiştim yüksekliğe. O yüzden bu kesme işlemi berenin boyunda herhangi bir ekstra kısalmaya neden olmayacak. Bere istediğim ölçüye ulaştı. Şimdi katlama payını uygulayıp minik bir lastik dikeceğim. Bu bereyi ben kendi baş ölçüme göre hazırladım ama bir başkası da kullanabilir diye lastik eklemek istedim. Böylece birçok kişi için alternatif olmuş olacak. Kullandığım lastik çok yumuşak bir lastik ve yaklaşık 10-12 santimetre uzunluğunda.
dikiş ipini arada yürüterek dikiş izi oluşturmadan katlama payını dikiyorum. Evet, ıslak keçe yöntemiyle yaptığım keçe berem hazır. Esnek lastik sayesinde birçok kişi için uyumlu hale geldi. Bakalım merinos yünü üzerine eklediğim mor ve pembe tenseller nasıl görünüyor? Bu bir tarafı. Bunu ters çevirdiğimde pembe tenselli olan ve dokusu biraz daha farklı olan tarafı görüyoruz. Burada kıvırcık tenselleri birazcık daha kalın serdiğim için öbek öbek yerleri görüyorsunuz. Dokular o sebeple oluştu. Yaklaşık olarak 20 gram yün, 20 gram civarı da tensel kullandım. Oldukça hafif, esnek, yumuşak bir bere oldu. Başta duruşu da inanın çok güzel. Benim kullandığım manken benim başımdan daha küçük. O yüzden bere biraz büyük görünecek. Ama normal bir ölçüde, yani benim başımda bu çok daha güzel ve çok daha şık görünüyor. Evet, arkadaki fazlalığı özellikle vermiştim. Onu içe katlayarak ya da serbest bırakarak kullanabiliriz. Başta duruşu bu şekilde. Umarım işinize yarıyordur bu videolar. Geri dönüşlerinizi alıyorum hem Instagram'dan hem YouTube yorumlarından. Yaptığınız bereleri eğer bu yöntemle yaptıysanız bana Insta'dan gönderirseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.